Fotoğraf veya video çekerken Android telefonlarınızın yerleşik kamera uygulamalarını kullanıyorsanız tam kapasitelerinden faydalanmıyorsunuz demektir. Fotoğraf veya video çekerken Android telefonlarınızın yerleşik kamera uygulamalarını kullanıyorsanız tam kapasitelerinden faydalanmıyorsunuz demektir. Ancak birazdan önereceğim harici mobil kamera uygulamaları ile hem çektiğiniz fotoğraf ve videoların kalitesini arttıracak hem de gelişmiş yapay zekaları ile efektler ekleyerek dikkat çeken sıra dışı içerikler üretebileceksiniz. Herkese merhabalar, ben Hakan Ünsal. Her çarşamba akıllı teknolojiler ve yazılımları hakkında rehber içerikler paylaştığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Tüm videoların tam metinlerine akıllıteknolojiler.net web sitesinden de ulaşabilirsiniz. Bu hafta başlayacağım yeni seri ile önce fotoğraf ve video çekebileceğiniz en iyi uygulama alternatiflerini konuşacak, sonra da yine en iyi fotoğraf düzenleme, video kurgu ve tasarım uygulamaları ile devam edeceğiz. Bölümde bahsedeceğim bütün uygulamaların linklerine açıklamalardan ulaşabileceğinizi de hatırlattıktan sonra başlangıcı geçen sene fotoğraf ve video için ayrı ayrı çektiğim uygulama alternatiflerini kısaca hatırlayarak yapalım. Gelişmiş fotoğraf çekme kabiliyetleriyle Open Camera, Manual Kamera, ProCam X, First Light ve Moment kameradan bahsetmişken, gelişmiş video kayıtları için de Filmic Pro, ProTake ve Maviz gibi kategorisinin en başarılı uygulamalarını önermiştim. Merak edenler için bölümün ve uygulamaların indirme linkleri açıklamalarda. Saydığım alternatiflerden Moment Pro kamera bence en çok kullanılan zaman ayarlı çekim, ağır çekim, fotoğraf ve video gibi çekim modları ile hala en başarılı seçeneklerden biri. Uygulamanın geliştirici firması aynı zamanda ülkemizde maalesef satılmayan geniş açı veya balık gözü lensler gibi aksesuarlara da sahip. Türkçe dil desteği bulunmayan uygulamaya tek seferlik ödeme yaparak sahip olabilirsiniz. Video kayıt tarafında da olmazsa olmazım hala Filmic Pro. Kanalı uzun zamandan beri takip edenler, başlarda içeriklerimi oluştururken bu uygulamayı kullandığımı hatırlayacaklardır. Filmic Pro'nun en güçlü özellikleri ise DJI Osmo Mobile, Xeon Smooth gibi harici aygıt desteği sunması, birçok renk profiline ek olarak log çekim modlarını desteklemesi, enstantane ve odağın farklı noktalarda kitlenebilmesi diyebilirim. Ama en önemli artısı aynı ağ içerisindeki ikinci bir cihaz tarafından da kontrol edilebilmesi. Bahsettiğim tüm bu özellikleriyle kullanım kolaylığı sunması yanında kaliteli içerikler de üretebilmemizi sağlıyor. Sıradaki alternatifimiz Pixtika, bölümün en fazla özelliğe sahip uygulamalarından. Çünkü hem ağır çekim, GIF, panorama, gezegen, yaratıcı, kolaj gibi birçok çekim modunu destekliyor, hem pozlamanın tüm değerlerini ayarlayabiliyor, hem de içerisinde birçok filtre ve efekt bulunuyor. Ekranın üzerine bir kere basarak çıkan menülerden ISO, enstantane, otomatik odaklama veya beyaz dengesi gibi en çok kullanacağınız ayarlara hızlı bir şekilde erişebiliyorsunuz. Veya HDR çekim modu, fotoğrafların kalitesini ayarlayabilme, video modunda devamlı otomatik netleme ve görüntü stabilizasyonu gibi artılara da sahip. Ancak Pixtika'yı bölüme eklememin asıl sebebi içerisinde barındırdığı filtreler, değişik lensler ve eğlenceli efektler. Hepsine sol alttaki renkli daire simgesine basarak ulaşılabiliyor. Bence özellikle sosyal medya platformlarına sıra dışı ve orijinal içerikler yüklemek isteyen takipçilerimin mutlaka denemesi gereken bir alternatif. Türkçe dil desteği de bulunan uygulamanın özellikleri sınırlandırılmış ve filigranlı versiyonunu marketten ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Ancak kısıtlamaları kaldırmak isterseniz yıllık cüzi sayılacak bir bedelin de ödenmesi gerekiyor. Sıradaki uygulamamız oldukça gelişmiş düzeydeki yapay zekası ile öne çıkan Adobe Photoshop Kamera. İşin en güzel tarafı içerisindeki temaları, efektleri ve tüm çekim modları ile tamamen ücretsiz. Uygulama yapay zekası sayesinde kamerayı yönlendirdiğiniz yere uygun filtre veya efekti anında uyguluyor ve ortaya gerçekten de sıra dışı sonuçlar çıkarıyor. Mesela arka planınızda gökyüzü bulunuyorsa bu alanı croplayıp kendi seçeneklerini ekleyebiliyor. Veya kamerayı bir kişiye yönlendirirseniz bu durumda portre modunda seçtiğiniz efektleri uygulayabiliyor. Aslında kamerayı ille de gökyüzüne çevirmeniz de gerekmiyor. Karede ne varsa seçtiğiniz filtreye uygun bulduğu yerleri başarılı bir şekilde dolduruyor. Bölümün diğer alternatifleri gibi farklı çekim modları barındırmıyor ama en yaratıcı ve farklı fotoğrafları çekebilmemizi sağlıyor. Soldaki 3 küçük yıldıza basarak
filtrelere ulaşabilir, her bir kategorinin içindeki seçenekler içinse ekranı sağa veya sola kaydırabilirsiniz. Üstelik en sondaki mor sekmesine veya sol üst köşedeki dünya simgesine basarsanız da indirebileceğiniz diğer seçeneklere erişebilirsiniz. Tamamen ücretsiz olarak indirebileceğiniz uygulamanın tek eksisi maalesef Türkçe dil desteğinin bulunmaması. Beşinci alternatifimiz ProShot, orta ve ileri derecede kullanıcılara hitap eden oldukça profesyonel bir uygulama. Benim de ara ara kullanmayı tercih ettiğim alternatif, gerçekten de Android telefonunuzu profesyonel aynasız makinelere çevirebilen oldukça gelişmiş özelliklere sahip. Ana ekranın sağında bulunan A, P, M, C1, C2 gibi simgelerden genellikle sadece aynasız makinelerde bulunan otomatik, program, manuel ve isteğe uyarlanmış çekim modları ProShot'ta da bulunuyor. Üstelik fotoğraf veya video gibi tüm çekim modlarında da kullanılabiliyor. Cep telefonlarında sabit diyafram seçenekleri bulunduğundan sadece diyafram modu eksik, o kadar. Sol taraftaki menüden ise fotoğraf, video, ağır çekim, ışıkla boyama ve zaman ayarlı çekim gibi farklı modlara ulaşabiliyorsunuz. Her biri kendi içerisinde ihtiyacınıza göre özelleştirilebileceği gibi videolarda cihazınızın desteklediği değerlere göre maksimum 4K kalitesinden saniyede 60 kareye kadar çekimler yapılabiliyor. Ayrıca 3 farklı derecelendirmede bitrate değerlerini de belirleyebiliyorsunuz. Uygulama gerek arayüzü, gerek seçtiğiniz tüm değerleri eş zamanlı olarak gösteren ana ekranı ile son derece başarılı. Türkçe dil desteği bulunmayan uygulamayı marketten tek seferlik ödeme yaparak indirebilirsiniz. Ayrıca ek olarak markette cihazınızın uyumluluğunu test eden ProShot Evaluator versiyonu da bulunuyor. Bu uygulamadan ön ve arka kameralarınızın sahip olduğu odak genişliği değerine göre desteklediği tüm çekim modlarını görebiliyorsunuz. Böylelikle telefonunuz desteklemiyorsa boşuna para verip indirmenize de gerek kalmıyor. Son olarak sizlerle kendi tercihlerimi paylaşmam gerekirse günlük fotoğraf veya video kaydı gibi şahsi kullanımlarımda ProShot uygulamasını tercih ediyorum. Ancak telefonumu kullanarak sosyal medya platformlarına içerik hazırlayacaksam bu durumda banko tercihim Filmic Pro'dur. Yaratıcı ve sıra dışı içerikler içinse Adobe Photoshop Kamera ve Pixica'yı kullanıyorum. Yani aslında hepsini yerine göre değerlendiriyorum desem yanlış olmaz. Evet, umarım bölümde paylaşmış olduğum mobil kamera uygulamaları sizler için de faydalı olur ve zevkle kullanırsınız. Sizler de kendi tercihlerinizi ve deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirseniz sevinirim. Böylelikle bizler de farklı ve kayda değer uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmuş oluruz. Kapatmadan önce bölümü sonuna kadar izleyenlere teşekkür ederken her çarşamba paylaştığım içerikleri kaçırmamak için Instagram hesabımı da ihmal etmeden kanala abone olup zil tuşunu da aktif hale getirirseniz çok sevinirim. Haftaya en iyi fotoğraf düzenleme uygulamaları bölümünde buluşana kadar kendinize çok iyi bakın. Kaliteli içerikler üretebilmemi sebebi içerisinde barındığı oldukça profesyonel bir uygulama. Ayrıca 3 farklı derece. Evet, umarım bölümde